Ey hakikat yolcusu, kendi bedeninin yalnızca et ve kemikten oluşan sıradan bir yapı olduğunu mu zannediyorsun? Yoksa Şeyh Ekber İbn Arabi'nin o sonsuz deryasından süzülen derin bakışta durduğunda, bu bedenin kainatın küçük bir yansıması ve yaratanın kudret kalemiyle sayfaya dökülen gizli bir emanet olduğunu mu hissediyorsun? Şimdi tam bu an eline bakmanı istiyorum. Avucunu aç ve o ilahi haritayı dikkatle incele. Özellikle yüzük parmağın ile işaret parmağına odaklan. Eğer yüzük parmağın işaret parmağından daha uzunsa, kalbini hazırla. Zira bu salt biyolojik bir ölçüm ya da anne karnındaki rastlantısal bir gelişim değildir. Bu senin ruhunun ezel ileminde aldığı bir damga, bir nişandır. O yazgının satır aralarına gizlenmiş ve seni bekleyen o büyük misyonun sessiz bir sesidir. İnsanların büyük çoğunluğu, parmaklarındaki bu uzunluk farkının manevi yönelimlerini, ruhsal güçlerini ve kaderlerindeki saklı mesajı taşıdığından habersiz göçüp gider. Peki sen bu işareti okuma yürekliliğine sahip misin? Yıllarca herkeste aynı ritimde bir hayat sürdüğünü düşün. Çalıştın, yoruldun, hayaller kurdu, mücadele ettin. Ama içinin bir köşesinde hep, elinin içinde taşıdığın bu ruhsal haritadan bir haber yaşadın. Oysa şimdi bu işaretin derinliğini kavradığında, neden o nadir zümreye, o seçkin ruhlar kervanına ait olduğunu anlayacaksın. Hayat artık sana çok daha anlamlı görünmeye başlayacak. Yaşamındaki açıklanamayan o tuhaf hislerin, çocukluğundan bu yana taşıdığın, ben buraya ait değilim, duygusunun, kalbindeki o dinmeyen gurbet özleminin yanıtı tam olarak burada saklıdır. Geçmişte yaşamış büyük gönül erleri, hikmet sahibi zatlar ve maneviyat rehberleri bedenlerinde buna benzer işaretler taşırlardı. Onlar, sırtına yüklenildiğinde eğilecek değil dimdik duracak ruhlar olarak seçilmişlerdi. Şimdi sana soruyorum, ey yolcu. Yüzük parmağın işaret parmağından uzun mu? Eğer yanıtın evetse, bu sözleri sonuna dek dinle. Zira bu, sıradan bir insan olmadığının ve omzunda görünmez ama gerçek bir emanet taşıdığının belgesidir. Seçkin ruhlar, bu dünyaya yalnızca nefes alıp vermek, yiyip içmek için gelmez. Onlar karanlığa ışık yakmak, zamanın akışına anlam katmak ve hakikatin nurunu yeryüzünde yaşatmak için gelirler. Ancak yalnızca uyanmış olanlar, yalnızca bu davete kulak verenler o gerçek gücün kapısına ulaşabilir. Bedenine nakşedilmiş bu ilahi mektubu okumaya hazır mısın? Yüzük parmağının sırrını ve İbn Arabi'nin hikmet pınarından damıtılan manaları açığa çıkarmadan önce, bu hakikat meclisine adım attığını ve uyanışa geçen ruhlardan biri olduğunu tescil etmek için niyetini tazele. Yüzlerce, binlerce uyanmış ruh gibi sen de bu işaretleri sezmeye başladın. Ve bu, hem senin hem de neslinin kaderini dönüştürecek büyük bir uyanış dalgasının parçasıdır. Şimdi gel, birinci sır perdesini birlikte aralayalım. Birinci sır, biyolojik bir işaretin ardındaki manevi mesaj. Yüzük parmağının işaret parmağını geçmesi yalnızca fiziksel bir farklılık değildir. Görünenin arkasındaki görünmeyene bakabilenler için, dışın ardındaki özü kavrayabilenler için bu, yaratanın senin özüne kattığı özel bir mayanın, eşsiz bir ruhsal yapının işaretidir. Maddi ilimler bunu hormonlar ve biyoloji üzerinden açıklar. Fakat hikmet ehli şunu bilir, bir yaprak bile onun izni olmaksızın düşmezken, senin parmaklarının biçimi nasıl bir tesadüf olabilir?
İbn Arabi'nin belirttiği üzere kainat büyük bir insandır, insan ise küçük bir kainat. Senin bu parmak yapın, ruhunun içinde barındırdığı güç ve letafet dengasını, fıtratındaki gizli yürekliliği ve manevi özgünlüğü simgeler. Boyun bükmek için değil öne çıkmak için yaratıldığının işaretidir. Başkalarının izinde yürümek için değil, kendi hakikat yolunu bizzat çizmek için gönderildiğinin belgesidir. Sen hem bedensel hem de ruhsal olarak herkesin taşıyamayacağı, o ağır ama kutsal yükü omuzlamaya hazırsın. Yüzük parmağındaki bu uzunluk, fıtratında koruyucu ve yol gösterici bir enerjinin, güçlü bir sorumluluk bilincinin baskın olduğunu gösterir. Ancak yanılma, bu kaba bir kuvvet ya da baskınlık değildir. O şefkatte yoğrulmuş bir yüreklilik ve zayıfı kollamaya adanmış bir mesuliyet duygusudur. Bu güç başkaları üzerinde egemenlik kurmak için değil, hayatın sert rüzgarları içinde kendi nefsine hakim olabilmek ve gemini sağ salim limana yanaştırabilmek içindir. Şüpheye düştüğünde eline bak. Orada sana şu fısıldanıyor, sen koruyucuların, yol açıcıların ve dönüşüm mimarlarının mirasını taşıyorsun. Kendini sıradan hissettiğin anlarda bile bedeninde sessizce uyuyan o derin potansiyel, uyanmayı bekliyor. Kendinden şüphe etmeyi bırak. Sen bir tesadüf değilsin. Sen ilahi bir tasarımın, kaderin ince bir sanat eserinin ürünüsün. Attığın her adımda, verdiğin her kararda senden çok daha büyük bir iradenin tezahürü var. Bu işarette uyumlu yaşamaya başladığında, farklılığını kabullenip yaratana teslim olduğunda önünde manevi kapıların açıldığını göreceksin. Ziya senin görevin dünyaya uymak değil, dünyayı daha gerçek ve daha aydınlık bir yer haline getirmektir. İkinci sır, ruhunun yaydığı o tarif edilmez çekim gücü. Senin varlığında aklın ve mantığın sınırlarını aşan bir hal vardır. Hiçbir şey yapmasan, bir köşede sessizce dursan bile insanlar sana doğru yönelir. Bu ne yüz hatlarınla ne de üzerindeki kıyafette ilişkilidir. Kalbinden taşan o manevi nurun ve sevgi tecellisinin bir yansımasıdır. Ruhlar senin yaydığın o frekansı tanır. Sen farkında olmasan da etrafına saçtığın o ışık, başkalarına yitirdikleri bir şeyi, umudu, cesareti ya da dinginliği hatırlatır. Sen adeta cilalanmış bir ayna gibisin. İnsanlar sana baktığında kendilerini, hatta ruhlarının en arı halini görürler. Bu çekim gücü kitaplardan öğrenilecek bir bilgi değildir. O ruhunun kadim bir yolculuktan geçmesinin, çektiğin sıkıntıların ve sabırla sardığın yaraların bir karşılığıdır. Düşüp kalkmış, yanıp olgunlaşmış ruhlar taklit edilemez bir manevi cazibe taşır. Sen bir meclise girdiğinde o mekanın havası değişir. İnce kalpler seni hemen sezer. Kırık gönüller şifayı senin yanında arar. Bu sözsüz bir hizmettir. Sen manevi bir ağırlık merkezi, kaosun içinde bir sükunet limanısın, ancak dikkat et. Narabon'un uyardığı gibi bu hal seni kibre taşımasın. Bu çekim gücü nefsini tatmin etmek için değil, hizmet etmen için sana verilmiştir. Sen yolunu yitirmiş ruhlara işaret eden bir fener olmak için seçildin. Eğer insanların sebepsizce sana dertlerini döktüğünü, yanında huzur bulduğunu fark ediyorsan bil ki bu senin vazifendir. Ruhunun nuru büyüdükçe ve bu halin şuuruyla yaşadıkça, kaderindeki o büyük plan giderek daha belirgin hale gelecektir.
Üçüncü sır, doğuştan gelen önderlik, yani manevi çobanlık. Gerçek önderlik makamla, unvanla ya da diplomayla bahşedilmez. O ruhun özünden, yaratılış mayasından fışkırır. Yüzük parmağı işaret parmağından uzun olanlar, gemi su almaya başladığında dümene geçme içgüdüsüne sahiptir. Bu baş olma hırsı değil, düzeni ayakta tutma ve kargaşayı yatıştırma sorumluluğudur. Ruhları ne zaman öne fırlayacağını, ne zaman fırtınaya göğüs gereceğini bilir. Beni izleyin demezler ama halleriyle öyle derin bir güven verirler ki herkes peşlerinden yürür. İlginçtir ki bu tür ruhani önderler bu vasıflarını çoğunlukla tevazu örtüsü altında gizler. Onlar sahne ışıklarını aramaz ama ışık gelip onları bulur. İnsanlar, susayanın suya koştuğu gibi onların hakikatine koşar. Eğer sen de bu işareti taşıyorsan belki henüz farkında değilsin. Belki kendin için ben kimim ki diyorsun. Ama kainat hata yapmaz. Geçmişte yaşadığın her yalnızlık, her dışlanma, her yenilgi aslında seni bu önderliğe hazırlayan gizli bir terbiye süreciydi. Sen egonla değil ruhunla yönetmek için eğitildin. İnsanları karanlıktan aydınlığa, şükreden kesinliğe çıkarma sanatıdır. Senin önderliğin emir vermek değil, ilham olmaktır. Bu rolü bir ağırlık olarak değil hakkın bir emaneti olarak benimsediğinde, yolların nasıl açıldığını göreceksin. Doğru insanlar belirecek, kapılar aralanacak ve ruhun nihayet gerçek evine kavuşmuş gibi hissedecek. Çünkü ezelde kaleme alınan senaryoyu yaşamaya başlayacaksın. Dördüncü sır, yüreklilik ve belirsizliğe rağmen adım atabilme, yani tevekkül makamı. Damarlarında belirsizlik karşısında titremeyen bir cesaret dolaşır. Bu işareti taşıyan ruhlar konfor alanlarında solmak için yaratılmamıştır. Onlar eşiğin kenarında, uçurumun dudağında daha diri hisseder. Başkalarının geri çekildiği yerde onlar Bismillah deyip adım atar. Bu körü körüne bir risk değildir. Kalplerindeki derin imanın tezahürüdür. Onlar bilir ki hakiki büyüme ancak korkunun sınırını geçince başlar, içlerindeki o ilahi ses, yol görünmese bile yürü der. Başkaları ya batarsam diye endişelenirken bu ruhlar, ya bu benim kaderimde yazılı zirvemse diye sorar. Bu yüreklilik, geçmişte atlatılan sayısız sınavın meyvasıdır. Onlar için başarısızlık bir son değil bir arınmadır. Kaybetmek bir felaket değil, daha hayırlısına yönelişin habercisidir. Tıpkı bir kartal gibi rüzgar ne kadar şiddetli eserse onlar o kadar yüksek süzülür. Kargaşanın içinde düzeni, güçlüğün içinde kolaylığı görürler. Hayatın yumuşamasını beklemezler, hayata anlam yüklemek için harekete geçerler. İşte bu yüzden bu işareti taşıyanlar genellikle öncüdür, yol açıcıdır, sistemleri sarsan, kalıpları kıran dervişlerdir. Bu manevi yüreklilik sayesinde yaratan onlara büyük vazifeler emanet eder. Yalnız kalsalar da, anlaşılmasalar da içlerindeki o sese sadık kalır ve kainat onları tam olmaları gereken noktaya taşır. Eğer çevrendeki herkesin şaşırdığı kararlar alıyorsan, kimsenin giremediği yollara adım atıyorsan bu bir tesadüf değildir. Özündeki o asil yürekliliğin sesidir. Beşinci sır, kalplerin halini ve enerjisini sezebilme yeteneği, yani feraset. Sende görünmez ama derinden hissettiren bir güç var.
Bir metne girdiğinde tek kelime dahi konuşulmadan oradaki havanın ve insanların kalbindeki yükün farkına varabiliyorsun. Birinin yüzü gülse de içindeki sızıyı görebiliyorsun. Yalanı, samimiyetsizliği ya da gerçek dostluğu anında ayırt eden bir gönül gözüm var. Bu yalnızca empati değil, İbn Arabi'nin söz ettiği basiret nurudur. Ruhların frekansını okuyabilmektir. Bu hassasiyet zaman zaman seni yorabilir. Kalabalıklar sana ağır gelebilir. Ama bil ki bu senin en güçlü silahındır. Sen görünmez ilemin bir bekçisi gibisin. Bu sezgi gücüyle şaşkınlara yön gösterir, yaralılara merhem olursun. Bazen öyle bir söz söylersin ki karşındakinin kalbine tam isabet eder, onu uçurumun kenarından alırsın, bunu bilinçli yapmamışsındır, o söz sana ilham edilmiştir. Bu nadir bir lütuftur ve yalnızca kalbi berrak olanlarda bulunur, ancak bu lütuf korunmayı da gerektirir. Herkesin yükünü sünger gibi emme. Kendi iç dünyanı temiz tut. Hakikatin huzurunda merkezinde kaldığın sürece sen bir şifa kaynağısın. İnsanlar sende kendi gerçekliklerini seyreder. 6. sır, meşakkatli ama anlamlı bir hayat yolu. Seçkin ruhlara pürüzsüz ve kolay yollar verilmez. Ziya büyük ruhlar büyük ateşlerde şekillenir. Eğer hayat sana ağır geliyorsa, sınavlar bitmiyorsa, kendini hep bir garip otu gibi hissediyorsan bu yaratanın adalet ve hikmetinden şüphe için değildir. Tam tersine, sıkıntıların en ağırı önce peygamberlere, ardından veli kullara, sonra da derecelerine göre diğerlerine isabet eder gerçeğince, sen yüksek bir makama hazırlanıyorsun, dışarıdan bakıldığında hayatın kayıplarla, ihanetlerle, yıkımlarla dolu görünebilir. Ama perdenin arkasında yalnızca tek şey inşa ediliyor, hikmet. Her yara bir öğretidir. Her düşüş bir yükselişin müjdecisidir. Sen sıradan olmak için değil, karanlıkları aydınlatmak ve yanarak ışık saçmak için buradasın. Senin yaşadıkların yalnızca deneyim değil, bir ruhsal olgunlaşma sürecidir. Başkaları okuyarak öğrenir, sen ise bizzat içinden geçerek öğrenirsin. Bu yüzden senin bakışın daha derin, kalbin daha yumuşaktır. Acıyı tanıyorsun çünkü onunla birlikte kalmışsın. Umudun değerini biliyorsun çünkü onu yitirmenin eşiğinden dönmüşsün. Sen güçlüklerin kurbanı değil, güçlüklere rağmen ışıldayan bir elmassın. Bu rolü ne parayla edinebilirsin ne de yalnızca dileyerek. Bu kaderin sana giydirdiği ateşten bir örtüdür. Bunu kabul ettiğinde başına gelen her şeyin seni bir başkasına destek olmak için hazırladığını anlarsın. Senin yolun evet çetin. Ama attığın her adım arkandan gelenlere bir iz bırakıyor. Yaratan senin hikayenle başkalarına umut fısıldıyor. 7. sır, yüksek hayal gücü ve yaratıcılık, yani görünmeyenden haber getirmek. Bu işareti taşıyanların zihinleri alışılagelen düşüncenin engellerini aşar. Onların hayal dünyası görünenin çok ötesine, manaların derinliklerine uzanır. Başkalarının boşluk gördüğü yerde onlar olağanüstü eserler görür. Sessizliğin içindeki ezgiyi duyarlar. Söz olsun, sanat olsun, fikir olsun, onlar yokluktan varlık sahnesine güzellikler taşır. Sanki gökle yer arasında bir köprü gibidirler, bu yaratıcılık yalnızca estetik bir zevk değil, ruhun ilahi bir ismin tecellisine kavuşmasıdır.
Çocukluğundan bu yana kendini bu dünyaya sığdıramanın özünde bu vardır. Sen taklit etmek için değil, özüne dönüp yeni bir şey ortaya koymak için buradasın. Bu ruhlar kalıpların dışında düşünmez, onlar o kalıpların hiç var olmadığını bilir. İnsanlar geçmişin enkazıyla boğuşurken, onlar geleceğin saraylarını kurar. İlahi ilhamla uyum sağladıklarında yalnızca sanatta değil, insanlığın düşünce biçiminde de köklü değişimler yaratırlar, ancak unutma, bu yetenek bir emanettir. Dünya daha fazla boş içeriğe değil, ruhları uyandıracak ve kalpleri sarsacak eserlere muhtaçtır. Senden beklenen yalnızca güzel olanı değil, hakiki olanı ve iyileştirici olanı üretmektir. İçindeki o yaratma ateşini söndürme. Üretmeye başladığında yalnızca kendini dile getirmiş olmazsın, ilahi mesajların bu dünyaya inmesine aracılık etmiş olursun. 8. Sır, gizemli ama güvenilir olmak. Sende çözülmesi zor bir derinlik var. Kendini anlatmayı sevmezsin. Sırlarını ortaya dökmezsin. Ama insanlar sana sebebini kavrayamadıkları bir güven duyar. Sükunetinde bile bir ağırbaşlılık, bir güç hissedilir. İlgi merkezi olmaya çalışmazsın ama girdiğin her yerde ruhani bir ağırlığın oluşur. Senin varlığın tedirgin kalpler için bir sınak gibidir. İnsanlar sana neden güvendiklerini bilemez, sadece güvenirler. Konuştuğunda sözlerin kilitli kapıları açan anahtarlar gibi işler, senin derinliğin yapmacık bir örtü değil, iç dünyanın zenginliğinin doğal bir yansımasıdır. Sırrını saklayan hedefine ulaşır anlayışınca sen derinde yaşarsın. Herkesin gürültüyle var olmaya çalıştığı bir dönemde sen sükunetinle büyürsün. Yargılamadan dinler, sır tutarsın. İşte bu yüzden sen insanların manevi bir limanısın. Yorgun ruhlar sende dinlenir. Bu güvenilir halin dış görünüşünden değil, ruhunun temizliğinden ve özünün sağlamlığından kaynaklanır. 9. Sır, derin bir ruhsal amaç ve vazife sevgisi. Bu işareti taşıyanlar öylece var olamaz. Anlamsız ortamlarda, yüzeysel ilişkilerde, yalnızca maddeyi merkeze alan çevrelerde ruhları sanki boğuluyormuş gibi hisseder. Çünkü içlerindeki o sönmeyen kor onları asıl görevlerine çağırır. O büyük amacı keşfedinceye dek içleri huzursuzdur. Bu huzursuzluk olumsuz bir şey değildir, o senin pusulana. Seni ruhunun tatmin olacağı o noktaya doğru sürükler, belki pek çok yol denedin, pek çok kapı çaldın ama hep bir eksiklik hissettin. Çünkü sen kalıplara uymak için değil, kim olduğunu hatırlamak için buradasın. O daveti duyduğunda, o ilahi vazifeyi keşfettiğinde her şey yerine oturacak. Yükler hafifleyecek, sisler dağılacak. Artık yalnızca çalışmıyor olacaksın, ibadet eder gibi hizmet edeceksin. Sana uymayan, ruhunu daraltan ortamlardan ayrılmaktan çekinme. Sen ışık taşımak ve dokunduğun hayatları filizlendirmek için buradasın. Ruhunun amacıyla hizalandığında kainat da seninle hizalanır. 10. Sır, masumiyetin çekimi, çocukların ve hayvanların sana yönelmesi. Bilim bunu açıklayamaz ama gönül ehli bilir. Günahsız varlıklar, çocuklar ve hayvanlar kalpleri okur. Onlar senin konumuna ve servetine bakmaz, yaydığın ışığa ve kalbinin saflığına bakar. Eğer sokaktaki bir kedi sana sokuluyorsa,
bir bebek sana bakıp gülümsüyorsa, bu senin ruhunun temizliğine ve zararsızlığına bir tanıklıktır. Senin varlığın onlara, burası güvenli, burası sıcak der. Veli kulların bir alametidir. Yaratılanı yaratana olan sevgi ve saygıyla sevenin halidir. Sen farkında olmasan da varlığınla çevrenize huzur dağıtıyorsun. Gürültülü bir dünyada senin sessizliğin ve şefkatin, dile getiremeyenler için bir sınaktır. Bunu sakın küçümseme. Bu göklerin sana yönelik bir takdirnamesidir. Kalbinin hala berrak olduğunun ve fıtratının bozulmadığının müjdesidir. 11. Sır, derin rüyalar ve manevi işaretler. Seçkin ruhların evreni yalnızca bu dünya ile sınırlı değildir. Onların uykusu bir uyanıştır. Rüyalarında geleceği görebilir, manevi büyüklerle sohbet edebilir, simgelerle dolu mesajlar alabilirler. Bu rüyalar sabah silinip gidenlerden değildir, kalbe mühür gibi işlenir. Uyanıkken de anlamlı tesadüfler yakanı bırakmaz, sürekli karşılaştığın sayılar, tekrar eden semboller, aklından geçenin önüne çıkması. Bunlar tesadüf değildir. İbn Arabi'nin dile getirdiği üzere, varlık bir rüyadır ve sen bu rüyanın içinde uyanmaya başlayanlardansın. Kainat seninle konuşuyor. Antenlerin açık, gönül gözün perdeleri aralıyor. Bu işaretler seni ürkütmek için değil, sana yalnız değilsin, gözetiliyorsun, doğru yoldasın demek içindir. Onları takip et, o sessiz sesleri dinle. Onlar senin yol haritandır. 12. Sır, engellerle sınanmak ama her seferinde yeniden doğmak. Meyveli ağaç taşlanır misali, ışığın arttıkça sana yönelik baskılar da artar. İhanetler, iftiralar, engeller. Sanki görünmez bir güç seni durdurmak ister. Ma bil ki hırsız dolu elin yanına uğramaz. Hazinenin büyük olduğu için sınavın da büyüktür. Defalarca yıkıldın, belki bitti dedin ama işte buradasın. Her yıkımdan sonra daha güçlü, daha olgun, daha parlak bir halde kalktın. Seni yoran o çileler seni olgunlaştırdı. Özünde yıkılmazlık var. Çünkü gücünü kendinden değil, seni yaratandan alıyorsun. Sen ilahi bir korumanın altındasın. Korkma, üzülme. Seni engellemeye çalışan her duvar aslında senin için bir sıçrama tahtasıdır. Son sır, müjde, manevi rızık kapılarının açılması. Ruhunun sesine, o içindeki derin rehbere teslim olduğunda ve hesapları bir kenara bırakıp kalbinin yönlendirmesiyle yürüdüğünde, rızık sana hiç ummadığın kapılardan gelir. Dünya ehli koşturup hesap yaparken sen teslimiyette ve sükunette bereketin tam ortasına çekilirsin. Yanlış yollardan, yanlış insanlardan, ruhuna uymayan işlerden vazgeçip hakikate yöneldiğinde, kim Allah'a dayanırsa, o ona yeter ve onu umulmadık yerlerden rızıklandırır, müjdesi senin hayatında gerçekleşir, işler yoluna girer, güçlükler kolaylaşır. Bu yalnızca maddi bir bolluk değildir. Bu gönül zenginliğidir, doğru dostlardır, bereketli zamandır. Hakkın rızasına uygun yaşadıkça kainat sana hizmet eder hale gelir. Rızık seni arar, sen onu aramak zorunda kalmazsın. Ey yüzük parmağı uzun olan, ey ruhu kadim bir seçimle bu dünyaya gönderilmiş yolcu. Artık biliyorsun, elindeki o işaret yalnızca et ve kemik değildir.
O bu dünyaya sıradan bir ömür sürmek için gelmediğinin en açık belgesidir. Sen büyük bir planın ve kutlu bir misyonun parçasısın. İçindeki boşluklar, yanıt bulamayan sorular, hepsi bu büyük gerçeğe uyanman içinde. Dünya karanlıkta, insanlık yolunu yitirmiş durumdayken senin gibi ışık taşıyanlara ihtiyaç var. Artık gizlenme vakti geride kaldı. O ışığı yakmanın ve o emaneti omuzlamanın zamanıdır. Sen gölgelerin peşinden giden değil, gölgeleri dağıtan güneş olmalısın. Şüphelerini bir yana bırak, eline bak ve yaratanın sana bıraktığı izi gör. Bu davet gerçektir, seçkin ruhlar sınaklarda körelip gitmek için değil, okyanuslara açılmak için vardır. Önce kendinden başlayarak ailene, çevrenine ve belki de insanlığın gidişatına dokunmak için buradasın. Eğer şu an kalbinde bir titreme, elinde bir sıcaklık, ruhunda bir ürperti hissediyorsan bu bir tesadüf değildir. Bu uyanışın çağrısıdır. O anı boşa harcama, videoyu beğen, kanala abone ol ve yorumlara 99 yazarak bu daveti kabul ettiğini ilan et. Bu videoyu, ruhunda aynı ışığı hissettiğini düşündüğün dostlarınla paylaş. Belki onlar da derin bir uykudadır ve uyandırılmayı bekliyor. Hakikat yolcularının ve seçkin ruhların medeniyetini birlikte yeniden inşa edelim. Unutma, gökler şahit, yerler kayıt altında. Ve senin vaktin artık geldi.